Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu alışta verim budaması ve şekil budaması nasıl yapılır? Sizlerle alış budamasıyla ilgili birinci videomu paylaşmıştım. Bu videomun içeriği genel olarak alışta dikim budaması, 1 yaş budaması, 2 yaş budaması, 3 yaş budaması ve 4 yaşında bir alış ağacının nasıl budanacağına dair uygulamalar yapmıştım. Bugünkü videomuzda sizlere özellikle beden alıcında şekil budaması ve verim budaması nasıl yapılır? Beden alıcı yan dal verme eğiliminde olan bir ağaç çeşidi değil. Dolayısıyla beden alıcına yan dal verme işlemi nasıl yapılır? Hangi kesimleri yaparak daha fazla yan dal elde edebiliriz ve şekil budamasını nasıl muhafaza edebiliriz? Perilerin Bahçesi içerisindeki yüzlerce beden alıcı piramidal, konik yani merkezi lider de denebilecek bir şekil budamasına sahip. Bu şekil budamasını nasıl koruyorum? Hangi kesimleri yaparak yan dallar üretiyorum ve şekil budamasını ve mevcut şekli korumak, muhafaza etmek için ne gibi kesimler yapacağımı sizlerle paylaşacağım. Beden alıcı genel olarak piramidal, konik ya da merkezi lider şekil budamasına uygun bir ağaç türüdür. Ancak goblet tarzında da budama yapabilirsiniz. Goblet tarzında bir budama yapıyorsanız yapmış olduğunuz budamada ana gövde üzerine ana dallar tesis etmeniz gerekiyor. Bu ana dal tesis etmede bu tesis edeceğiniz ana dal sayısı 3 ana daldan 10 ana dala kadar artırılabilir. Bu tamamen sizin bahçenizin toprak yapısına, bahçenizdeki sulama imkanlarınız dahilinde ana dal sayısını yükseltip düşürebilirsiniz. Genel olarak hobi bahçeciliğinde yeteri kadar zengin ve yeteri kadar suyunuz yoksa 3 ya da 4 ana dal bırakmanız uygundur. Eğer ticari bahçecilik yapıyorsanız toprak yapınız ve su, gübreleme gibi diğer faktörler uygunsa goblet tarzında dal sayısını, ana dal sayısını 10'a kadar çıkarabilirsiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz 5 yaşında bir beden alıcı. Burada vermiş olduğum şekil piramidal bir şekil. Ana gövde üzerinde görmüş olduğunuz gibi ana dallar ve bu ana dallara bağlı yan dallar oluşturdum. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu kısımda hiçbir şekilde dallanma yok. Bugün sizlerle burada nasıl bir dallanma oluşturacağım, hangi kesimleri yapmam gerekiyor onu sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Evet, şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir dallanma yok. Burada ne gibi bir işlem yapacağım? Bu alana dal yönlendirmem gerekiyor. Bakın burada güçlü dallarım var. Şu dalın görmüş olduğunuz gibi şu dalın bu yöne bakan gözden kesim yaparak bakın şu gözü buraya yönlendireceğim. Şuradan kesim yaptım. Bu kesim yaptığım dal bakın şu şekilde bu şekilde gelecek yıl bir dal oluşturarak bu alanı kapatacak görmüş olduğunuz gibi. Bununla da yetinmiyorum. Burada oldukça büyük bir alanım var. Bakın bir dal da şuradan oluşturacağım. Bakın. Şuradan. Yine bu da bakın buradan bir dal daha oluşturarak bu alanı kapatmayı hedefliyorum. Bakınız. Bir de şurada bir güçlü dalım var. Bakın. Şunu keserek buradan çıkan sürgünü bu yöne yönlendiriyorum. Budamada önemli olan uygun alanlara yani burada görmüş olduğunuz gibi boş alanlara, güneş alan alanlara dalları yönlendirmek önemli. Bunu yaptığınız zaman en iyi şekilde
ağacınızdan verim alacaksınız. Bakın yine şurada bir sürgünümüz oluşmuş. Bakın şu sürgünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu sürgüne bakın. Birbirine değiyor. Bakın. Buradaki bu sürgün dallar birbirine temas etmesi ve ağacın güneş almasını engellediği için bakın bunu buradan dipten çıkarıyorum. Tamamen çıkardım bunu. Bu dalımızda başka bir işlem yapmıyorum. Bir sonraki dalımıza geçiyorum. Evet, belen ağacında görmüş olduğunuz gibi bu benim ana gövdem, liderim. Bu ana gövde içerisinde burada çatallaşma meydana gelmiş. Bu tür çatallamalarda nasıl bir kesim işlemi yapıyoruz belen alıcında? Bu sadece belen alıcına özgü bir durumdur. Diğer ağaçlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda hangi dalı nasıl keseceğiz? Şimdi yakın çekimden sizlerle paylaşacağım. Evet, şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir belen alıcında tomurcuklanmayı görmektesiniz. Bakın şurada, şu kısımda bir tomurcuğumuz var. Bakın şurada bir tomurcuk var. Burada bir tomurcuk var. Aynı şekilde 1, 2, 3 tane. 3 tane de öbür tarafta var. 6 tane tomurcuk var. Şurayı inceleyelim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Yaklaşık 3-4 tane de arkasında var. 6-7 tane tomurcuk var. Bakın. Buradaki tomurcuklanma yapısı diğer alış türlerinde, alış çeşitlerinde mevcut değildir. Bu sadece belen alıcında mevcut bir durumdur. Bu bize neyi sağlıyor? Doğru bir kesimle çok sayıda yan dal almamızı sağlayacak. Bakın burada nasıl bir kesim yapıyorum? Teğet bir kesim yapmıyorum. Eğer teğet bir kesim yaparsam, bu şekilde teğet bir kesim yaparsam ne olacak? Buradaki şu gözleri kesmiş olacağım. Dolayısıyla buralardan sürgünler oluşturmayacak. Ben ne yapıyorum? Bakın şu şekilde yatayla 15 derecelik açı yapan bir kesim yaptım bakın. Baharda ne olacak? Önümüzdeki günlerde bakın şuradan sürgün çıkacak. Buradan çıkacak 2, buradan çıkacak 3. Buradan çıkacak 4, buradan çıkacak 5, 6'ya kadar yaklaşık 5 ya da 6 tane buralardan sürgün çıkacak. Dolayısıyla bu kesimle birlikte şu noktadan kestiğim için bu liderimiz, burada görmüş olduğunuz liderimize bir rakip olmayacak. Burada yeterli dallanmayı sağlayacağım. Bu çok önemli bir husus. Belen alıcında yan dal üretmenin en önemli kesimi bu kesimdir. Başka hiçbir alış türünde ya da ağaç türünde göremeyeceğiniz bir kesim çeşididir. Şimdi geçen yıl bu şekilde bir kesim yaptım. Bu kesim sonucu buralardan çıkan dal sayısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın geçen yıl ne yapmışım? Az önce ifade ettiğim gibi bir kesim yaptım. Bu kesimi yaptıktan sonra bakın buradan bir sürgün çıkmış, buradan bir sürgün çıkmış ve buradan da bir sürgün çıkmış. Dolayısıyla belen alıcında yan dal sayısını bu şekilde artırıyoruz. Ve bu sürgünlerimizden çiçekler elde ederek meyve kalitesini ve verimliliğini artırmış oluyoruz. Evet, ekranda görmüş olduğunuz gibi ne yapmışım bakın. Şu noktayı kesmişim bakın. Bu noktayı kestim. Kaç tane sürgün oluşturmuş? 1, 2, 3 tane sürgün oluşturmuş bakın. Diğer ağaç türlerinde, ağaç çeşitlerinde böyle sürgün oluşturması mümkün değildir. Yan dal verme eğilimi de olmadığı için belen alıcı bu şekilde kesimler yapıyoruz. Bakın burada yine bir kesim yaptım. Geçen yıl yaptığım kesim. Ne olmuş? Bakın 1, 2, 3, 4 tane yan dal elde etmişim ve bunlar bize çiçek dolayısıyla meyve üretecek dallar bu şekilde dallanmayı sağlayarak belen alıcında yan dal sayısını artırıyoruz. Dolayısıyla belen alıcının verimliliğini bu şekilde artırmış oluyoruz. Şimdi sizlerle
daha fazla şekil ve yan dal budaması yaparak verimliliği ve mevcut şekli nasıl koruyoruz? Bunlarla ilgili uygulamalar paylaşacağım. Evet, burada ilk ağacımızla başlıyorum. Bakın burada yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir sürgün var. Bu sürgünü ne yapıyorum? Dışa bakan, içe bakan diye bir şey söz konusu değil. Uygun alanım neredeyse o yönde kesim yapıyorum. Bakın şu alan uygun bir alan. Dolayısıyla buradan bir kesim yapıyorum. Ne yaptı? Buradan gelecek yıl bir sürgün oluşup bu boş alanı güneşe açık, güneş alan bir noktada bu şekilde bu sürgünümün büyümesini sağlayacağım. Hemen bakın. Geçen yıl buradan kesim yaptım. Ne olmuş? Bakın yaklaşık 80 santimetre boyunda bir sürgün oluşturmuş. Bunu hiçbir şekilde yan dal verilmemiş. Görmüş olduğunuz gibi güçlü bir tomurcuk üzerinden ne yapıyorum? Burada kesim işlemini yapıyorum. Bu ağacımızın budaması bu kadar. Evet, bu ağacımızı inceliyorum. Bakın burada şu dalla başlamak istiyorum. Burada bakın bir çift dal var. Bu dal ne olmuş? Gelmiş buradaki dalla temas ediyor. Dolayısıyla bunu buradan çıkarıyorum. Teğet kesim yapmıyorum ancak. Buralardan ben yan dallar çıksın istiyorum. Küçük yan dallar. Buralardan meyve alayım istiyorum. Ve bu sürgünün uzunluğu yaklaşık 80 santimetre. Bir kesim daha yapıyorum. Bu yönde bir kesim daha yapıyorum. Bakın şuraya geldim. Bunda yine aynı şekilde dışa bakan bir gözden bu yöne bakan bir gözden kesim yaptım. Şu alıcımıza geldim. Şu dalımıza geldim. Bakın burada yine bu alana, bakın şu alan boş. Dışa bakan bir gözden kesim yapsam burada bu çok önemli. Bakın dışa bakan gözden yaptığım zaman bu şekilde bir sürgün oluşturacak. Ben bu alan boş olduğu için bu alanda büyütmek istiyorum. Dalımı o zaman bu yöne bakan bir sürgünden ne yapmam gerekiyor? Bakın burada bu alana bakan bir sürgün var burada. Ne olacak? Buradan önümüzdeki günlerde bir daha çıkarak boş alanı dolduracağız. Az önce de ifade ettiğim gibi biz güneş alan noktalara doğru alıcımızı büyüteceğiz. Bakın burada bir de bu alıcımıza bir uç kesim yaparak budama işlemini bitirmek istiyorum. Yaklaşık şu noktadan kesmişiz. Yaklaşık bunun 40 santimetre üzerinden bir kesim yapıyorum. Ve bakın şurada çok güçlü bir dal meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi bu dalı da yine bu yöne bakan bir dal üzerinden kesim yapıyorum. Ve şuradaki şu dala baktığımız zaman bakın şu dal birazcık lidere rakip olacak bir konumda. Burada teğet kesim yapmıyorum bakın. Yatayla 15 derecelik açı yapacak şekilde bir kesim yaptım. Bu noktadan yine ben yan dallar alarak çiçek dolayısıyla meyve alma hedefindeyim. Evet, bu ağacımızı incelediğimizde bakın burada bir sürgün var. Bakın çok güçlü bir sürgün oluşturmuş. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ne yapıyorum? Dışa bakan göz burası. Bunun üstüne gelecek. Dışa bakan gözden kesmiyorum. Bu alan boş. Benim hedefim bu yönde bir dal çıkarmak. O yüzden bu yöne bakan daldan bir kesim yapıyorum. Bakın şuradan kesim yaptım. Bu yönde bir büyüme sağlayacak. Bakın. Şurada dallanmalar istiyorum. Dolayısıyla bakın şu alanda şu şekilde büyüyecek dal istiyorum. Dolayısıyla bu yöne bakan bir daldan kesim yapıyorum. Ve bunun da aynı şekilde yaklaşık geçen yılki kesim yaptığım yerden 80 santimetre uzunluğunda büyümüş, 40 santimetre uzunluğunda bir kesim yaparak bu ağacımızın da budama işlemini tamamlıyorum. Bakın bu ağacımıza geldiğimizde bu ağacımızda bakın dikenli bir sürgün var. Bu anacın Cratericus monazina. Bunun kesimini yapıyorum. Bakın burada bir de dik sürgün var. Bunu ne yapıyorum? Dik sürgünü. Bunun altında kaldığı için bunu dipten çıkarıyorum. Bakın şurada birbirine temas eden bir dalım var. Bunu da buradan kesiyorum. Tamamen çıkarıyorum. Kestim. Buna bir de en son kestiğim noktanın üstünden 40 santimetreden bir kesim yaparak bu ağacımın da şekil budaması ve verim budamasını tamamlamış oluyorum.
Bu ağacımızda incelediğimizde bakın dipte 2 tane büyük sürgün oluşturmuş. O sürgünleri keseceğim ama nasıl keseceğim? Bakın şu şekilde bir ağacımız. Kuvvetli yan dallar oluşturmuş. Bakın ama benim şu alanım boş. Bu alan uygun. Dolayısıyla bu alanda dallara ihtiyacım var. Şu şekilde büyüsün istiyorum. Buradan kesiyorum. Ve bu alanım da boş. Dolayısıyla buradan kesim yaparak bakın bu sürgünlerini yaptım. Buradan kesim yaparak buradan bir dal çıkmasını sağlayacağım. Bu boş alanları büyütmemin sebebi ne? Bu alanlarda bitkimiz güneş alacak. Dolayısıyla sağlıklı yapraklar ve meyveler üretecek. Bizim budamadaki temel hedefimiz neydi? Tüm dalların, meyvelerin, ağaçların ve çiçeklerin güneş almasını hedefliyor idik. Bakın burada ne yapıyorum? Şu iki dal, şu ikisi de görmüş olduğunuz gibi bizim ana dalımıza, liderimize rakip. Dolayısıyla burada bir 15 derecelik kesim yapıyorum. Buradan 4-5 tane sürgün oluşturmak istiyorum. Bu da aynı şekilde şu noktada bir dal çıksın istiyorum. Buradan kesiyorum bunu da. Bu ağacımızı tamamlıyorum. Yine ana dala rakip bir dal çıkmış. Bunu da ne yapıyorum? 15 derecelik açıyla buradan 3-4-5 tane dal çıkmasını sağlayacağım. Dal kesimleri yaparak size budamayı iyice kavramanızı sağlayacağım. Bakın burada bunlar üst üste gelmiş. Burada buna paralel sürgün oluşturmuş. Bunu 15 derecelik bir açıyla kesiyorum. Buradan 3-4 tane sürgün oluşsun istiyorum. Aynı şekilde şunu da 15 derecelik açıyla kestim. Buralardan sürgünler oluşacak. Ve bu dalımıza gelince bu dalımız, bu kısım tamamen boş. Dolayısıyla ben bu yöne bakan bir gözden kesiyorum. Bakın bunu kestim, ne olacak? Buradan bir dal çıkacak ve bu bölgeyi, bak şu bölgede bu dalın büyümesini sağlayacağım. Çünkü bu ağacımızın görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir dallanma meydana gelmemiş. O yüzden bu kısımdaki dalları bu yöne doğru büyütmeye hedefliyorum. Bakın burada yine bir dalımız var. Bu iç kısma gidiyor, gövdeye doğru yoğunlaşmış. Bunu buradan kesiyorum. Buralardan yan dallar çıkaracak ve bu alanımız oldukça boş. Bakın görmüş olduğunuz gibi buralardan dallanma oluşması için şuradan bir kesim yaptım. Bu kısımlardan dallar oluşturarak bu kısmı da yine doldurmayı hedefliyorum. Bakın şu liderimize müthiş bir rakip, şu çok güçlü bir dal gelmiş. Bu liderimizi etkileyecek. Dolayısıyla buradan 15 derecelik bir kesim yaptım. Buralardan yan dallar oluşarak bu şekilde yan dallar oluşturmayı hedefliyorum. Bakın buradaki liderimize yine 2 tane rakip var. Bunları ne yapıyorum? 15 derecelik bir açıyla kesiyorum. Bunu da 15 derecelik bir açıyla kestim. Ve burada bir tepe kesimi yaptım. Ne olacak? Buradaki bakın şu noktada buralardan ben bu kısımlardan dallar elde edeceğim. Bakın bu kısımlardan dallar elde edeceğim. Dolayısıyla burada yan dal çıkarmayı sağlamış olacağım. Bakın burada da uç kesimi yaptım yine. Goble tarzında bir şekil budamasına da örnek vermek istiyorum. Bakın burada bir ana dal, 2 ana dal, 3 ve 4 tane ana daldan oluşan, bakın bu gövdemiz. Gövde üzerinde 4 ana daldan oluşan bir goble budama. Goble budamada da aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın goble budamanın şu ana dalı olduğunu düşünün. Bakın bu ana dal üzerinde nasıl bir budama yapıyorum bakın. Buralarda yeterince bak dallar oluşmuş burada. Bana sıkıntı oluşturacak bakın şuradaki şu ana dalıma, bu ana dalıma rakip olacak bir dal var. Bu rakip dalı ne yapıyorum? 15 derecelik açıyla kestim bakın buradan. Buralardan yeni dallar üretecek. Ama şunu da iç kısımdan kesiyorum. Bakın yaptığım işlem bu. Goble'de yine goble kesimde de ne yapıyorum? Uç kesimi kesinlikle yapıyoruz. Buradan uç kesim yaptım ki buralardan da yine ana dal üzerinde yan dallar elde edelim. Bakın şuradaki dallanmaya da bakın. Bunlar lamburtlar, topuzlar, alıç üzerindeki. Bakın şu dala bakın. Bir de bakın şu dalımızı da incelemek istiyorum.
yeterince yan dal oluşturmuş. Burada sadece ne yapıyorum? Bir uç kesimi yaparak bu şekilde budama işlemimi tamamlıyorum. Evet, nasıl kesim yaptığımı lütfen izleyin. Bunları kesiyorum ki ana gövdeye, merkezi liderimize rakip olmasın diye.